Herkese merhaba. Bu videomda ünlü markanın saç tokası yapımını anlatacağım. Ben istediğim renklerde çalıştım. Siz de istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Markaya ait saç tokasındaki renkler biraz daha farklıydı. Bu çalışmada artan iplerinizi kullanabilirsiniz ya da benim gibi batik bir ip kullanabilirsiniz. Ben batik ip kullandım. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre de tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Yapımı çok kolay, hemen örüp kullanmaya başlayabilirsiniz. Hatta sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden anlatımıma geçmek istiyorum. Saç tokamın yapımı için ben batik ip kullanacağım. Elimde bu şekilde batik ipim vardı. O yüzden bunu kullanacağım. Bir de lastiğimiz olması gerekiyor. Lastiğimin uzunluğunu hemen söyleyeyim. Burada istediğiniz uzunlukta lastik kullanabilirsiniz. Lastiğimin uzunluğu 28 santim. Bunun hepsini kullanmayacağım tabii ki. İstediğim genişlikte ayarlayıp buradan düğüm atacağım. Fazlasını keseceğim. Batik ip kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı renklerde bu şekilde ipleri de karıştırabilirsiniz. Renk geçişini de göstereceğim artan iplerini kullanmak isteyenler için. Zincir çekerek başlayacağız. Ben 100 adet zincir çektim. İstediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Şimdi zincirimi tamamlayıp geliyorum. Yüz adet zincirimi çektim. Hemen uzunluğunu paylaşmak istiyorum zincirimin de. Zincirimin uzunluğu 40,5 santim. Dilediğiniz sayıda zincir çekebilirsiniz. İpimin kalınlığını da tekrar şöyle bir göstermek istiyorum. İnce bir ip, batik bir ip ve koton. Elinizde istediğiniz artan ipinizi kullanabilirsiniz. Şimdi 100 adet zincirimi çektim. Sonrasında 1, 2 ve 3 tane zincir daha çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım oluyor. Tığıma ilmek doluyorum. 100. zincire batmıyorum. Baştan saydığımda ise 1, 2, 3, 4 oluyor. 100. zincire batmıyorum. 99. zincire batarak tığımda 3 tane ilmek olmasını sağlıyorum. 2 tanesini boşaltıyorum, sonra 2 tanesini. Bir sonraki zincire geçiyorum. Zincirin ilmekleri arasından batıyorum. 2 seferde tığımı boşaltıyorum. Tığımıza ilmek doluyoruz. Zincirimize batıyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz oluyor. 2 tanesini boşaltıyoruz. Sonra 2 tanesini. Bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Toplam 100 adet ikili trabzan yapıyoruz. İlk sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ölçüsünü paylaşacağım. Çünkü ilk sırayı ördükten sonra, yani trabzanları ördükten sonra 1-2 santim daha örgünüzde genişleme olacaktır. 42 santim oldu genişliği. İlerleyen sıralarda 200 santim daha genişleyecek. Şimdi sıra sonuna geldim. 3 zincir çekiyorum. İkinci sırama geçeceğim. İlk trabzanın tepe boşluğuna batmıyorum çünkü 3 zincir çekerek ilk trabzanımı yapmış oldum. İkinci trabzanımın tepe boşluğuna battım. Tığıma ilmek dolayarak battım. 2 ilmeğimi bir seferde, 2 ilmeğimi de bir seferde boşaltarak yine ikili trabzan. Tığıma ilmek doluyorum. Detaylı anlatıyorum ki hiç bilmeyenler için yapımı kolaylaşsın. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İkisini boşalttım. Tekrar 2 ilmeğim oldu. İkisini de boşaltarak ikili trabzanımı yaptım. Şimdi artık buradan sonra hep aynı. Yukarı çıkışlarda 3 zincir. Bu şekilde ikili trabzan öreceğiz. İstediğimiz genişliğe gelene kadar istediğiniz sıra sayısında örebilirsiniz. Ben 10 santim genişliğe ulaşana kadar toplam 10 sıra ördüm. Buradan sonra artık tüm sıralar aynı. Kaç zincir çektiyseniz o sayıda ikili trabzanınız olacak. Dikiş aşamasına geçmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Renk geçişi yapmak isteyenler nasıl yapabilirler? Ben tek iple ilerleyeceğim çünkü ipim batik bir ip. Fakat parça artık ipleri kullanmak isteyenler için nasıl geçiş yapabilirler onu göstermek istiyorum. Şimdi geçiş yapmak istediğimiz yerde bakın tığıma ilmek doladım. İkili trabzan yapmak üzere batıyorum. 2 ilmeği boşalttım. Kalan 2 ilmeği boşaltmayacağım. Bu ipimi bırakıyorum. Diğer ipimle kalan 2 ilmeğimi boşaltıyorum.
Ben geçişimi bu şekilde yapıyorum. Sonrasında şu bırakmış olduğumuz ipi, bakın buradan bunu keseceğiz. Şimdi ben kesmiyorum bu ipimi çünkü bu ipimle devam edeceğim ama siz küçük bir ip bırakarak şuradan kesin. Çok küçük bir ip bırakmanız yeterli olur. Şöyle göstereyim bakın. Şu kadar bir ip yeterli olacaktır. Daha kısa da bırakabilirsiniz. Normal düğüm atacağız. Tekrar bir düğüm atıyorum ben. Sıkıştırıyorum iyice. Şimdi geçiş yaptık. Zaten ikiye katlayıp dikeceğimiz için bu ipler içeride kalacak. Gizlemek isteyenler için şu yöntemi önereceğim. Bakın, şu bırakmış olduğumuz ipi şöyle alıyorum. Ne yapacağım? Bakın, bir sonraki trabzana batıyorum. Bu ipimi de araya alıyorum. Biraz dipten yürütüyorum. Bu şekilde gizliyorum. Renk geçişimi yapmış oldum bakın. Şimdi geriye dönüp geldiğimde ise şu bırakmış olduğum mavi renk ipi ise şöyle trabzanın başından araya çekiyorum. Kendi renginin olduğu yerden araya çekiyorum. Fazlasını kesebilirsiniz. Bir iki trabzanın tepesinden yürütmeniz yeterli olur. İlmeklerin arasında gizliyoruz. Farkı da hiçbir şey yok. Umarım renk geçişi anlaşılmıştır. Şimdi ben örgümü örmeye devam ediyorum. Sonrasında dikiş aşamalarını göstereceğim. Örgü işlemimi tamamladım. Artık saç tokam için gerekli parçam hazır. Şimdi hemen uzunluk ve genişlik ölçüsünü paylaşacağım. Toplam 10 sıra ördüm. Şöyle düzelteyim. 45 santim uzunluğu var parçamın. Genişliğini de şöyle göstereyim. 10 sıra ördükten sonra 10 santim genişliği oldu. Şimdiki aşamamız dikiş aşaması. Ne yapacağız? Dışarıya gelecek olan kısım yine dışarıda kalacak. Şöyle ikiye katlıyoruz. Burada istediğiniz dikiş ipini kullanabilirsiniz. Şöyle normal dikiş ipi kullanacağım ben. Kendi içinde kullandığınız iplerden herhangi biriyle de dikebilirsiniz. Ya da belli olmasını istemiyorsanız hayalet iplerle de dikebilirsiniz. Şeffaf ipler var. Onlarla da dikebilirsiniz. Şöyle trabzanları düzgün bir şekilde hizalıyorum. Ve trabzanların tepe boşluğundaki ilmeklerden içerideki ilmeklerinden geçirerek dikiyorum. Burada istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Herhangi bir kesin bir sistemi yok. Önemli olan düzgün bir dikiş olması, eğrilik oluşmaması sonradan. Sırayla dikiyorum bakın. Sonuna kadar dikiş işlemimi tamamlayıp geliyorum. Örmüş olduğum parçanın dikiş işlemini tamamladım bakın. Şimdi aradan lastiğimizi geçireceğiz. Lastiğimin ucuna bu şekilde çengelli iğnemi geçirdim. Şöyle içeriye doğru çekiyorum. Burada dikkat edin, lastiğinizin ucu kaçmasın. Lastiğimin ucundaki iğneyi çıkarıyorum. Şimdi burada düğüm atacağız. İstediğim genişlikte bırakıyorum. Lastiğimin iki ucunu oluşturduğum halkadan geçiriyorum. Bu şekilde düğüm atıyorum. İyice sıkıştırıyorum düğümü. Şimdi şuradaki açık uçlarımızı da diktikten sonra artık saç lastiğimiz ya da saç tokamız kullanıma hazır hale gelecek. Aynı birleştirme işleminde olduğu gibi tek tek dikeceğim. İğnemi kopartmamıştım.
Burada dikkat etmemiz gereken şey, dikiş yaptığımız noktaların ikisinin de aynı hizada olması. Yani birisinin yukarıda, birisinin aşağıda olmamasına özen gösterin. Dolaşık durmasın. Bu şekilde tüm açık kısımları dikiyorum. Saç tokamın dikiş işlemini tamamladım. Artık kullanıma hazır. Şöyle göstermek istiyorum her iki tarafında. Siz de benim gibi dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ben markanın renklerine sadık kalmadım. Kendi dilediğim renklerde çalıştım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Anlatım umarım sizler için faydalı olmuştur. Yapmış olduğunuz çalışmaları Instagram üzerinden bana mesaj atarak ulaştırırsanız hikâyemde sizleri etiketleyerek paylaşmak isterim. Böylece güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.